Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örseni YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda yine çok hoş bir modelin anlatımını yapacağım. Modelimi 3,5 numara şiş kullanarak öreceğim. Yine 100 gramı 250 metre uzunluğunda anti peeling ip kullanacağım. Bebe ipi arkadaşlar. Modelimizi istediğimiz sayıda ilmeklerimizi atabiliriz modelimiz için. Tek ya da çift olması fark etmiyor arkadaşlar. 3,5 numaralı şişime 32 ilmek attım. Bir sırada haroşa ördüm arkadaşlar. Bu modeli örgülerinizde kullanırken istediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldığım bir ilmek ters örüyorum. Ön yüzdeyim, bir ilmek düz örüyorum, bir ilmek ters. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bir ters bir düz olarak örelim. Model 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar. 3 sıra bir ters bir düz örüyoruz. 4. sırada ilmeğin içerisine batıp ilmek çıkarıp 2 ilmeği birlikte örüyoruz. İlk model kurulumu sırasında arkadaşlar 4 sıra ördükten sonra modeli kuracağım. Daha sonra 4 sırada bir tekrarlayacağız. Şimdi bir ters bir düz ördükten sonra arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi görmüş olduğumuz gibi örüyoruz. İlk ilmeği aldım. Sırada ters ilmeğimi ters olarak, düz ilmeği düz, ters ilmeği ters. Yine bir ters bir düz örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Bu modeli her türlü bebek örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hem bebek örgülerinde hem yetişkin örgülerinde hem de mevsimlik iplerle arkadaşlar yazlık örgülerinizde kullanabilirsiniz. Pamuk iplerle de çok güzel durur. Ben 100 gramı 250 metre uzunluğundaki ipleri 3,5 numara şiş kullanarak örüyorum. Şimdi ön yüze geçtim. Yine bir ters bir düz olarak bir sıra ön yüzde bir sıra da arka yüzde öreceğim. Daha sonra model kurulumunu yapacağız. Hem çok kolay hem de çok çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar. Örgüye yeni başlayanlar bile bu modeli rahatlıkla örebilirler. Şimdi arka yüzde de bir ters bir düz olarak örelim. İlk ilmeği örmeden alıp bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ters, bir düz olarak sıra sonuna kadar devam edelim. İlmek sayısı önemli değil arkadaşlar. İsterseniz tek, isterseniz çift sayı ile başlayabilirsiniz. Modelde herhangi bir kayma olmaz. İlmek sayısında da değişiklik olmaz arkadaşlar. Şimdi modele başlarken 4 sıra örmüş olduk. 2 sıra ön yüzde, 2 sırada
arka yüzde bir ters bir düz olarak ilmeklerimi ördüm. Şimdi bu sırada modelimizin nasıl yapıldığını göstereceğim. İlk ilmeği örmeden aldım, bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya alıyorum arkadaşlar. 3 sıra sayacağım. 1 2 3. Düz ilmeğimden aşağıya doğru 1 2 3. Üçüncü boşluğun içerisine giriyorum. Buradan bir ilmek çıkarıp ilmeğin yönünü çevirerek şişime takıyorum. Daha sonra ilmeklerin ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters. Yine aynı şekilde düz ilmeğimden aşağıya doğru sayıyorum. 1 2 3. Üçüncü boşluğa girip bir ilmek çıkarıyorum. İlmeği şişime geçirip düz olarak örüyorum. Yine ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Düz ilmeğimden aşağıya doğru 1 2 3. Üçüncü boşluğa girip ilmeğimi çıkarıp ilmeği şişime takıyorum. 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 1 2 3. Üçüncü boşluğa girip ilmek çıkarıp ilmeği şişime takıp 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Sıralamamız bu şekilde devam ediyor. Ters ilmekleri ters olarak örüyoruz. Düz ilmeklerden aşağıya doğru 1 2 3. Üçüncü boşluğa girip ilmek çıkarıp 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayarak devam edelim. Model ilerledikçe kendisini gösteriyor arkadaşlar. Birkaç model sırası yaptıktan sonra model daha net görünecektir. Ters ilmekleri ters, düz ilmekleri 1 2 3. Üçüncü boşluğun içerisine girip ilmek çıkarıyoruz. İlmeği şişimize takıp 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Modelimizin yapılışı bu kadar basit. Görünürde zor gibi görünse de arkadaşlar, bir ters bir düz örgüden oluşan bir model. Şimdi bir sıra arka yüzde yine bir ters bir düz olarak öreceğim. Ters gördüğüm ilmekleri ters, düzleri düz. Ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz olarak örüyoruz. Bir sıra bir ters bir düz olarak örelim. Arka yüzdeyiz. Bir sıra arka yüzü bir ters bir düz örerek tamamladım. Şimdi bir sıra ön yüzde bir ters bir düz olarak örelim. Bir sırada arka yüzde bir ters bir düz olarak toplamda 2 sıra örüp gelelim. Bir sıra ön yüzde bir sırada arka yüzde ördüm. Modelde ilmek çıkarma işlemini yaptıktan sonra bir sıra arka yüzde ördük, bir sıra ön yüzde tekrar arka yüzde örüp ön yüze geçtim. Dördüncü sıradayım. İlmek çıkarma işleminden sonra
3 sıra örüyoruz arkadaşlar. Şimdi 4. sıradayım. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra bir ilmek ters örüyorum. Düz ilmeğimin yine içerisine gireceğim. 1, 2, 3. Burada büyük boşluğun içerisine girip yine aynı şekilde ilmeğimizi çıkarıyoruz. İlmeği şişe takıp 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüp 1, 2, 3 büyük boşluğun içerisine girip düz olarak örüyoruz. Bir ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek 3 sıra sayıyorum arkadaşlar aşağıya doğru. Üçüncü boşluğun içerisine giriyoruz. Yani büyük boşluğun bir önceki model sırasında örmüş olduğumuz büyük boşluğun içerisine girip ilmeğimizi çıkarıp 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3. Büyük boşluk burası arkadaşlar. İçerisine girip ilmek çıkarıp düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3. Bir ilmek ters. 1, 2, 3. Aşağıya doğru 3 sıra sayıp 3. boşluğun içerisinden ilmek çıkarıp 2 ilmeği düz olarak örüyoruz. Sıramızı örerek tamamlayalım. Örerek sıra sonuna geldim. Düz ilmeğimi örüp sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi bir sıra arka yüzde örüp daha sonra ön yüzde ve arka yüzde yine bir ters bir düz olarak örüp yine aynı işlemi tekrarlayacağız arkadaşlar. 3 sıra örüp geliyorum. 3 sıra ördüm. Ön yüze geçtim. 4. sıradayım. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra bir ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3. Yine büyük boşluğun içerisine batıp ilmek çıkarıp 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Model yapılışı bu kadar arkadaşlar. 3 sıra bir ters bir düz olarak ördükten sonra 4. sırada model kurulumunu bu şekilde yapıyoruz. Tersleri ters örüp düzleri 1, 2, 3 aşağıya doğru 3 sıra sayıp büyük boşluğun içerisine girip ilmek çıkarıp 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyoruz. İlk model sırasında 4 sıra örmüştük arkadaşlar modele başlarken. Ön yüze geçebilmek için 4 sıra örüyoruz. Sonraki sıralarda 3 sıra örüp 4. sırada model kurulumunu yapıyoruz. Her 4 sırada bir modelimizi tekrarlıyoruz. Model yapılışı bu kadar arkadaşlar. Örgü bilmeyenler, örgüye yeni başlayanlar bile rahatlıkla yapabilirler. Bir ters, bir düz örgüyü bilen herkes bu modeli rahatlıkla örebilir. Modelde biraz ilerleyip gelelim arkadaşlar. Modelimizin kendisini daha iyi göstermesi için modelde biraz ilerleyip geliyorum.
Bir model sırası daha örerek ilerledim arkadaşlar. Modelin görüntüsü gerçekten çok güzel. Şu şekilde yakından da göstereyim. Arkadan görüntüsü de böyle. Arkadan görüntüsü bile çok hoş. Yapımı gerçekten çok basit arkadaşlar. Her türlü örgülerinizde bu modeli kullanabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Abonelikler tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Paylaşacağım yeni model videolarından haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini aktif hale getirebilirsiniz. Bildirim zilini açabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Beğeni ve yorum yaparsanız da çok sevinirim. Yeni model videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.